Selam arkadaşlar, Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm analizine hoş geldiniz. Analize başlamadan önce, Uzak Şehir dizisi çok güzel ve asla final olmasın diyenler, aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmasın. Şimdi yeni bölüm detaylı analizimize başlayalım. Dizinin yeni bölümünde, konağa gelen Meryem'in yarattığı sarsıntı, henüz dinmeden olayların daha da derinleşeceği bir sürece girilir. Herkesin içinde bastırdığı duygular artık saklanamaz hale gelir ve bu durum özellikle Cihan'ın omuzlarına ağır bir yük bindirir. Meryem'i korumak zorunda kalması onu hem vicdanıyla hem de sevdikleriyle karşı karşıya getirir. İçinde bulunduğu ikilem giderek büyürken aldığı her karar başka bir kırılmayı tetikler. Bu kırılmaların en sert yansıması ise Alya ile olan bağında hissedilir. Alya artık sadece olan biteni izleyen biri olmaktan çıkar ve kendi duygularının peşinden gitmeye başlar. Kırgınlık, öfke ve hayal kırıklığı iç içe geçerken Alya'nın Cihan'a karşı duruşu daha keskin bir hale bürünür. Bu durum iki karakter arasında derin bir kopuşun habercisi gibi ilerlerken, aslında aralarındaki bağın tamamen kopmadığını hissettiren ince detaylar da kendini gösterir. Konakta dengeler değiştikçe sadakatin kontrolü kaybetme korkusu daha görünür olur. Otoritesini korumak için daha sert hamleler yapmaya başlar ve bu hamleler aile içindeki çatışmayı büyütür. Boran ise perde arkasında ipleri çekmeye devam eder. Meryem üzerinden kurduğu planların sadece başlangıç olduğu anlaşılır ve onun asıl hedefinin çok daha büyük olduğu hissedilir. Herkes Meryem'in geçmişte bıraktığı izlerin peşine düşerken, ortaya çıkacak gerçeklerin sadece bir kişiyi değil, tüm düzeni sarsacağı sezilir. Zerrin cephesinde yaşananlar, duygusal yoğunluğu artırır. Onun kararlılığı daha da güçlenir ve geri adım atmayan tavrı çevresindeki herkesi zor durumda bırakır. Bebeğine ulaşma isteği onu beklenmedik yollar denemeye iter ve bu süreçte karşısına çıkacak engeller onu daha sert birine dönüştürür. Demir'in ise bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini korur ve bu belirsizlik ilerleyen olayların fitilini ateşleyebilecek bir gerilim yaratır. Şahin ve Nare tarafında yaşanan endişe giderek büyürken, umut ile korku arasında sıkışmış bir ruh hali hakim olur. Yaşanan gelişmeler onların ilişkisini daha hassas bir noktaya taşır. Birlikte ayakta kalmaya çalışırken geçmişten gelen yükler yeniden su yüzüne çıkar ve bu durum onların bağını hem sınar hem de güçlendirir. Ancak bu sürecin sonunda her şeyin eskisi gibi olmayacağı hissi ağır basar. Feyyaz'ın attığı adım ise olayların yönünü tamamen değiştirir. Artık tehlike sadece uzakta duran bir gölge olmaktan çıkar ve doğrudan herkesin hayatına dokunan bir gerçek haline gelir. Cihan'ın bulunduğu yerin hedef alınması, onun için geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olur. Bundan sonra atacağı adımlar sadece kendisini değil, çevresindeki herkesin kaderini belirleyecek kadar büyük sonuçlar doğurur. Kaçmak ile yüzleşmek arasında kalan Cihan'ın vereceği karar, hikayenin gidişatını belirleyecek en kritik noktalardan biri haline gelir. Tüm bu gelişmelerin ortasında konağın duvarları arasında biriken sırlar yavaş yavaş çatlamaya başlar. Her karakter kendi gerçeğiyle yüzleşmeye yaklaşırken ortaya çıkacak olan büyük hesaplaşmanın ayak sesleri hissedilir. Güç savaşlarının, duygusal kırılmaların ve geçmişten gelen karanlık bağların iç içe geçtiği bu süreçte hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı daha net anlaşılır. Herkesin bir şeyleri sakladığı bu dünyada en büyük sarsıntıyı ise en beklenmedik anda ortaya çıkacak bir gerçek yaratır. Ve bu gerçek tüm dengeleri alt üst edecek kadar güçlü olur. Konağın içinde yükselen sessizlik aslında yaklaşan fırtınanın habercisi gibi ağır ağır çökerken herkes kendi içinde bir hesaplaşmanın eşiğine gelir.
Meryem'in varlığı artık sadece geçmişin bir yansıması olmaktan çıkar ve doğrudan bugünü şekillendiren bir güce dönüşür. Onun suskunluğu bile konuşulanlardan daha fazlasını anlatır ve bu durum çevresindeki herkesi tedirgin eder. Özellikle Cihan, Meryem'in taşıdığı sırların ağırlığını hissettikçe, kontrolü kaybetmemek için daha sert bir duruş sergilemek zorunda kalır. Bu sertlik dışarıdan bir güç gibi görünse de, aslında içten içe parçalanan bir adamın çırpınışlarıdır. Alya ise artık duygularını bastırmak yerine yüzleşmeyi seçer. İçinde büyüyen kırgınlık onu daha cesur bir noktaya taşır ve bu cesaret, Cihan ile arasında geri dönüşü zor bir mesafe oluşturur. Aralarındaki bağın tamamen kopmadığı hissedilse de, artık eskisi gibi masum bir yakınlıktan söz edilemez. Her bakışın içinde saklanan sitem, her sessizliğin içinde büyüyen bir hayal kırıklığı vardır. Bu durum, ilerleyen süreçte ikisini de beklenmedik kararlar almaya sürükleyecek bir gerilimin temelini atar. Sadakat, kontrolü kaybetmemek adına daha keskin hamleler yaparken, aslında kendi kurduğu düzenin çatırdadığını fark etmeye başlar. Otoritesini korumaya çalıştıkça, etrafındaki insanların ondan uzaklaştığını hisseder ve bu yalnızlık onu daha da sertleştirir. Boran ise gölgede kalmayı tercih ederek herkesin zayıf noktalarını sabırla izler. Onun planları aceleye gelmez, aksine her adımın zamanını bekler ve bu bekleyişin sonunda ortaya çıkacak hamlenin çok daha yıkıcı olacağı hissedilir. Zerrin'in içindeki anne olma arzusu her şeyin önüne geçer ve onu durdurulamaz bir noktaya taşır. Artık kaybedecek bir şeyi olmadığını düşünen bir insanın gözü kara haliyle hareket eder. Bu durum, onun çevresindeki herkesi zor durumda bırakırken, aynı zamanda beklenmedik ittifakların da önünü açar. Demir'in bu süreçte vereceği tepkiler, sadece kendi kaderini değil, Zerrin'in yolunu da doğrudan etkileyecek bir kırılma yaratır. Şahin ve Nare tarafında ise kırılgan bir umut hakimdir. İçlerinde büyüyen korkuya rağmen birbirlerine tutunmaya çalışırlar, ancak yaşanan her yeni gelişme bu tutunuşu biraz daha zorlaştırır. Geçmişin izleri, geleceğe dair umutların önüne geçmeye başladıkça onların da bir seçim yapmak zorunda kalacağı hissedilir. Bu seçim ya birlikte ayakta kalmayı ya da tamamen dağılmayı beraberinde getirecek kadar güçlü bir dönüm noktası haline gelir.